Swarm Connection'ın sunduğu Swarm Talks'un yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün yanımda hocaların hocası, yapay zeka ve büyük veri konusundaki uzmanımız Profesör Doktor Altan Çakır var. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Biraz stresliyim ben. Yani şu anda hani büyük bir hoca yanımda. Şimdi ne diyeceğim, ağzımdan çıkanları nasıl söyleyeceğim? O yüzden biraz heyecanlandım yanınızda. Evet. Şu anda sizin döneminiz. Yani herkes siz senelerdir bunun üzerine konuşuyorsunuz. Büyük ihtimal diyorsunuzdur ki biz senelerdir anlatıyoruz. Kimse bizi dinlemiyor. Şu anda herkes eminim ki sizi yayınlara davet ediyordur. Evet, dikkat çekiyoruz bu arada, o kesin. Peki neden şimdi? Niye, ne oldu yani de böyle şu anda konuşuyoruz Yani bu işi? bu aslında bunu gene istatistiklerle konuşabiliriz. Raporlar var. Yapay zeka endeks raporu. 2012 yılı, 15 yılı, 17 yılı, yani daha sonra detaylarını konuşuruz. Bu yapay zekanın değişimlerinin ilk habercisi olan yıllar gibi gözümüze canlandırmak lazım. Ve 2012'den önceki aslında tekniklerin birçoğu da görece darılıp bu 2012'den beri hayatımıza giren donanım, yazılım, algoritma neyse artık bu başlıkların hepsinin çok böyle kademe kademe yükseldiği zamandayız. Ve orada en çok dikkat çeken kısım iş dünyasının, yani dünyadaki büyük şirketlerin buraya ciddi bir yatırım yapmış olmaları. Genelde bir şey yatırım yaptığınız hep girişim ekosisteminde öyledir ya. 3 sene, 5 sene, 7 sene bariyerleri vardır. 2015'ten baz alsak 2022'de bir şeyin çıkması lazımdı. 2022'nin sonunda bir şeyi gördük. Artık yatırımlar bir sonuca ulaşsın dendi. Evet, çünkü ama iş piyasası da buraya çok yatırım yaptığı zaman beklenti de yüksek doğru oluyor. O yüzden yani son bence 6 senenin ya da belki 7 senenin kademe kademe, hani biz o zamanlarda konuşuyorduk. Benim de kendi YouTube yayınlarım var. Hani böyle kendimi izliyorum yani, ne demiş bu dediğim kısımlar var ama hani bunun geleceği belliydi. Sadece şu anda artık iyice tabana yayıldı. Artık herkesin, her işin, ben de biraz önce gelirken bile yolda işte polis memurları konuşuyordu ya, oraya sorsana gibi dediğimiz bir noktaya kadar gelmiştir. Yani sokağa indi. Artık hep diyoruz yani. Sokağın ötesinde çocukların da elinde. Aynen kullanabiliyorsa tamam olmuştur teknoloji diyoruz, oraya gelmiş durumda. Yani şu anda dikkat edin, sabah radyolarda, televizyonlarda, oturduğumuz kafelerde birçok yerde bu kelimeyi öyle ya da böyle duyuyoruz, yapay zeka kelimesini. Kelimenin tabanında demek ki herkesi kesti. İşte üniversiteler, iş dünyası, gündelik hayatımızda herkese dokunduğu bir noktanın olduğu. Artık sadece buna teknoloji demek de sanki biraz yeterli değil. Bu böyle çok bir kaldıraç etkisi olan iş dünyası, kamu, birçok açıdan önemli bir başlığın hayatımıza girdiğini görüyoruz. Buna internet gibi diyebiliriz. Peki Türkiye'ye baktığımız zaman Türkiye burada yakalayabildi mi sizce? Yani o hızı peşinden gidebiliyor mu? Yoksa biraz izleyici konumunda mı? Şimdi tabii bunu gitmiyor demek kimsenin hani demez herhalde. Ben de hiç pesimistik değilim. Çok iyimserim bu konuda. Yani gerçekten Türkiye'nin bu tarz böyle başlıklarda ilk önce hani işi, bilim tarafını bir kenara koyalım, girişim tarafını bir yere koyalım. Böyle genelde biz yeni konulara çok meraklı bir toplumuz. Bir de işin içinde böyle dil konusu da kolaylaştığı zaman daha da bir ilgi çekiyoruz. Bu açıdan başlayan büyük bir merak var. Hala da var ve bence bu çok hızlı bir şekilde ilerliyor. Türkiye Devleti'nin 2012, dinleyenler eminim bunu daha sonra fark edeceklerdir. 13-14 yıllarda, ben Türkiye 2015 yılında döndüm, 16 gibi diyelim. Böyle bir TEDEP dediğimiz bazı projeler var. İnovasyonu tetiklemesi açısından yapay zekadan bağımsız ama yazılım teknolojilerinin, bu yazılım otomasyonlarını önceliklendirmek için verdiği projeler var. Bu projelerle birlikte aslında ülke geneli bir ilgi başlamıştı. Sonra bu daha sonra girişimcilik sektörünü biraz daha etki etti. Biz çok konuda karnesi kötü olan bir ülkeyiz. Yani şu anlamda demek istiyorum. Yani bir Amerika'nın 1935'te başladığını buna düşünürseniz, biz de kendimiz hep orayı örnek aldığımız için bazı noktalarda, yani bizim 10 yıllık girişim ya da 15 yıllık girişim ekosistemi deneyimimiz tabii orası gibi olmayacaktır. Bunu bir kabul etmek lazım, ya da İngiltere gibi. Ama bu demek değil biz hiçbir şey yapmadık. Burada belki bizim bölgede Avrupa olabilir. Ben uzun süre Almanya, İsviçre'de yaşadım. O tarafa doğru baktığımız zaman bence çok ilerideyiz. Hani birçok açıdan, inovasyon açısından, cesaret etme açısından. Biraz onu soracaktım aslında. Bizdeki o kaldıraç etkisi nerelerde? Bizdeki kaldıraç etkisi, hani bizde bu veriyi yönetmekle birlikte bu algoritmaları kullanarak bir işleri yaratmak konusunda bir dağınıklık olduğu için öyle diyelim. Dağınıklık aynı zamanda da regülasyonları kademe kademe getirdiği için oradaki boşluklardan yararlanan çok güzel girişimler var diye düşünüyorum. Zaten birkaç unicorn çıkarttık. Onların en büyük bence avantajı oydu. Bizim devlet tarafından da anlaşıldığı için bu tarafla ilgili çok sert regülasyonları belki finansta görüyoruz. Ama bunun da bize pozitif etkileri olduğunu görüyoruz. Örnek finans. Hani bu Bankacılık Denetleme Kurulu, ben de çok fazla finans şirketiyle bir arada bulunduğumuz durumlar oluyor. Hani bazı şeylerin önünü kapatıyor olmanız aslında sizin o aşmak istediğiniz duvarda size orayı nasıl zıplarsınızın önünü açıyor. Ve buraya dönüp herkes yani bununla ne yapabiliriz sorusu olduğu zaman bu bence önemli bir çekici güç haline dönüştü. Bunu görüyoruz. Özellikle bakarsak finans tarafında ülkemizde hem Avrupa'da, ben geçen gün Madrid'de de çok büyük bir etkinlik yapmıştım. Büyükelçimizin de davetiyle. Çok büyük girişimlerin ortaya çıktığını görüyoruz. Orada da çok büyümüşler.
Hani bütün girişim ekosistemini tabii değerlendirmek bana mı düşer? O ayrı bir tartışma Estağfurullah. konusu. Ama benim gördüğüm arkadaki olgunluk seviyesi gelişiyor. Tabii bir tane de bence negatif bir şey koyalım değil mi ortaya? Hep her şey pozitif olmamalı. Yok, biz burada her şeyi konuşuyoruz. Her şey pozitif, O yüzden tamam. lütfen Negatif, filtresiz. negatif şeyler de benim gördüğüm. Biz tohum aşamada ya da ön tohum dedikleri aşamalarda çok fazla. Çünkü dolar, euro pahalı şeyler bunlar. Biz bu konuda çok fazla yüksek ticket rakamı diyorlar buna. Bugün de gelenler konuşmuştur. Bu ticket rakamını biz düşük tutuyoruz. Bu da bizim tabanda çok fazla olgunluk aşamasını hiç daha ilerlememiş çok fazla girişim yaratıyor ve bunların kademe kademe yukarı doğru gitmesi lazım. Türkiye'de bir seri A eksikliği var. Hani biraz daha olgunlaşmış, büyümüş, faturalaşmış, şirketleri entegre olmuş, yavaş yavaş yurt dışına doğru açılmayan şirketleri destekleyecek programları sanki biraz göz ardı ettik bu zamana kadar. Bu da bu sene falan yavaş yavaş hem yatırım fonları hem şirketler hem bu şirket içi yatırım spin-off dediğimiz kavramlarda bence başladı, farkındalık başladı. Yani o tarafı herkes bırakmıyor hala. Çünkü işte ucuz etin yanisi gibi ya da işte ne kadar ekmek o kadar köfte gibi. Ama insanlar bu işin artık büyüklüğünü fark ettikleri için orada hani sadece ben bu küçük şeylerle zaman geçirmeyeyim. Burada da büyük şeyleri belki konsolide ederek ilerlemek lazım gibi bakış açıları var. Onu Buradan bir göreceğiz. volümü yakalıyoruz. Buradaki etki sizce yapay zekanın etkisi mi yoksa genel bir kombinasyonu olabilir mi? Güzel bir soru. Şöyle bence 2-3 sene önceye kadar geneldi ama şu anda yapay zeka taban. Hani bir ara geçen sene konuşuluyordu ya, işin içinde yapay zeka yoksa kimse yatırım yapmıyor gibi. O zaman da bir gülüp geçiyorduk, sadece yapay zeka girişimi mi olur diye. Şu anda bence evet, yani hani yapay zeka bu işin bir yerinde olmak zorunda. Öyle ya da böyle. Her şey yazılım değil, kabul, ama biz de zaten hep şunu söylüyoruz. Alan uzmanlığı, neyse bu alan. Alan uzmanlığı çok kritik. Alan uzmanlığını arkada destekleyecek bir şekilde uygulamada yapay zekayı kullanabilirsiniz. Herkes de yapay zekanın yaratıcısı olmasın. Çünkü onun da bir çözümü var. Hani artık kod da yazmıyoruz. Demek ki bu harmanlanmış sistemde yapay zeka bu işin gerçekten hani eğer 5 maddesi varsa biri, 10 maddesi varsa 4'ü olmak durumunda gibi geliyor bana. Çok güzel bir şey söylediniz. Herkes yaratıcısı da olmak zorunda değil diye. Destekleyicisi, iyileştiricisi, yani farklı farklı kısımlarda olabilir. Şimdi ben biraz da çok girişimcileri konuşuyoruz ama şirketler tarafına da dönmek istiyorum. Tabii. Çünkü şirketlerde de şöyle bir akım var. Siz de hani çok fazla mesai geçiriyorsunuz onlarla. Var bir akım, biz de aman kaçırmayalım. Aman biz de bir şey alalım. Ne alalım ama bilmiyoruz da bizim rakip şunu almış. Biz niye bunu görmedik? Niye alamadık? Böyle bir karikatür vardı. Ne istiyoruz, yapay zeka alıyoruz. Nerede gibi. Evet. Şurada hani bir yapay zekalı bir şey sar bana gibi. Buradaki bu akımı nasıl görüyorsunuz? Yani şirketler nasıl bir dengeye gelecekler? Şimdi ben çok büyük holdinglerle çalışıyorum gerçekten. Belki bizim bu içinde bulunduğumuz holdinglerdeki olgunluk aşaması biraz daha oturdu. Türkiye'ye ilk geldiğim zaman 2016-17'de işte çok fabrikalarla çalışmıştık, üretim sektörü. Üretim sektörü gerçekten dünya geneli bir soru işareti. Çünkü üretimin optimizasyonu, enerji optimizasyonu, bu sürdürülebilirlik birçok başlık var ama o zamanlar biraz daha oyuncak gibiydi. Yani hani bunu yapın. Ama anlattığınız kişi bu işi çok umursamıyor. Kendi operasyonları var derken biraz böyle olgunluk şeması çok şeydi. Hani bir deneyin ama çok maliyet olmasın. İşte hoca da iyidir ya da işte çalıştığınız kişi de işte severiz gibi çalışmalardı. Şu an öyle değil. Yani son hele 1-1,5 senedir biraz panik. Biraz benim yerim ne olacak gibi. Yani dinleyenler de şunu düşünsün. Hep bir de tabii korku senaryoları var etrafta. Hani bu korku böyle yeni mezun olanlar ya da aradaki işte giriş seviyesi beyaz yakalarda değil. Bence genelliğe yansımış çok bir spektrum var. Ve burada belki 1,5 sene önce hani bir bakalım biz de yapalım yapay zeka konusundan şu anda gerçekten artık kullanım örnekleri diyelim, İngilizcesiyle use case diyelim. Bunlar da belirsizdi. Bunlar da biraz netleşmeye başladı ve şirketlere dikkat ederseniz gene büyükleri konuşalım. Sonra biraz orta kademeye geçeriz. Birçoğunun stratejisi var artık. Yani ben gelecekte artık şu alana da geçiş yapacağım. Bu alanla ilgili girişimleri de toplayacağım dedikleri durumlar var büyük holdinglerde. Tabii bunların alt iştiraklerine indiğiniz zaman bence hala dağınıklığı var. Konuşulan konuyla kendi yaptıkları konu arasındaki o boşlukları diyelim çok yakınlaştırmayanlar biraz hani ne yapıyorlar ki, yani sadece bir kod mu yazıyorlar gibi bir konu var. Hiç öyle değil. Yani alandan bahsediyoruz. Bu alan neyse, muhasebe diyoruz, finans diyoruz, pazarlama diyoruz, robotik kol olsun neyse. Şimdi eskiden kod yazmak çok değerli bir şeydi. Şu anda gene değerli, yanlış anlaşılmasın. Gençlere diyorduk ki kod yazmayı. Evet, Şimdi yani. diyoruz ki hiç gerek yok. Ama yani hiç gerek yokun da tanımını şöyle
vermek lazım hep. Şimdi hiçbir konu öğrenmeden de kod yazdıramıyorsunuz Çok zaten. doğru. Yani diyorsunuz ki bana işte şuranın böyle bir ışık sistemi döşe diyordunuz ama o size tasarım veriyor da hani gerçekten uygulamada onun nasıl olacağını bilmiyor kişi. O yüzden işte çok hata yapmaya başlıyorlar. Yani işi aslında başka birine vermek değil de ya da sizin yerinize bildiğiniz bir şeyi kendinizi hızlandırmak için onu kullanmak. hızlandırmak, Çalışanın gibi hem hızlandırmak. aslında. Benim fikrim bir yandan da birçok başlığı konsolide etmek. Yani sizin bir uzmanlığınız olabilir ama daha önce de gözlemlediğiniz başkalarının uzmanlıkları olabilir. Ama onlara yakınsınızdır ama o zaman oraya hiç girememişsinizdir. Yani teknoloji yetmemiştir, zaman yetmemiştir, belki kodlama gerekmiştir. Şu anda sanki onların hepsini sizin istediğiniz hedef doğrultusunda uygulamada diyorum gene yapmak iş dünyası açısından çok pratik bir hale geldi. İş dünyasındaki eksiklik ne? Onu söyleyelim. Yapay zekaya herkes piramit gibi bakması lazım ve piramidin üstüne konulan son küçük parça. Yani hani herkes oraya odaklanıyor. Bu arada iş dünyası da bu hatayı yaptı. Yani hep biz dediler ki küçük projeler yapalım işte verin şu girişime. Ama o küçük iki tane taş piramidin bütününü yansıtmıyor. Ama şirketler de yani o büyük kurumlarda o piramitler gibi. Burada da önemli başlık olan veri dediğimiz kavramın yönetimi, yönetişimi, bu veriyi arkada takip edebilmek ve verinin doğru bir şekilde bu algoritmaların içine aktarımı gibi problemler çıktı. Yani aldılar ürünleri ama baktılar ki arkadaki ürünler, veriler hiç orada değil. Yani şöyle söyleyeyim size, bir konuyu çözebilmeniz için belki saniyede bir nokta almanız gerekirken onlar günde bir nokta almışlar. Ve bunu fark etmeleri bile 6 ay buluyor ya da saatte bir almışlar. Saatte bir alınca 24 nokta yapıyor. Saniyede bir alınca işte 60 çarpı 24 çarpı gidin. Bir de bunu mikrosaniyede almaları gereken durumlar var. Üretim için konuşayım. Dediler ki bu kadar veri benim yönetecek altyapım yok. Bunu bilen insanım yok. Bunu bir girişime veriyorsunuz. Girişim geliyor diyor ki bana önce altyapını aç. Ben niye sana altyapımı açıyorum? Gibi böyle bir karmaşa ortaya çıktı. Ben hala bunun birçok büyük ve küçük açısından büyük bir problem olduğunu düşünüyorum. Hani girişimciler çıkacak. Tabii bir yandan da fırsat aslında. Bir yandan da fırsat tabii ki. Biz buna ben data mesh sistemi diyorum. Benim kendi kurduğum birkaç sistem Çok var. Böyle işte 48 ülkede işte decentralized diyoruz. Yani birbirinden bağımsız ama aynı zamanda federe çalışan sistemler. Bu niye önemli? Yani sizin buradaki operasyonunuz birebir Almanya'nın operasyonunu yansıtmaz. Onların kendi bir işte GDPR'ı var. Bir Avrupa Uyum Yasası var. Biz burada Avrupa Uyum Yasası'nı bize 2028'e kadar ötelediler ama günün sonunda ben ihracat yapıyor muyum, yapmıyor muyum? Oradaki ne beni bağlıyor dediğiniz zaman bunların hepsini bir veri havuzu üzerinden değerlendiriyorsunuz. Onu da en son şöyle tamamlayayım. 2000'li yılların başında işte veri ambarı dediğimiz sistemler vardı. Sonra bu data mining dedikleri sistemleri yaptılar. Aslında hani yapay zekanın ilk aslında habercileri onlardı. Sonra bu mantıksal veri ambarlar dedikleri logical warehouse'lar oluştu. Akıllarda böyle SAP gibi bu sistemler kalsın. Herkes her şeyi ona çok para verildiği için çözeceğini zannettiler. Olmadı. Data lake çıktı. Bulutçular çıktı. Sonra lake house çıktı. Şimdi data mesh diye bir kavram çıktı. Aslında baktığınız zaman bu veriye olan yatırım hep devam etmiş. Çünkü ilk önce ölçmeniz lazım. Sonra bunu algoritmaya beslemeniz lazım. Şöyle tamamlayayım. Endüstri mühendisi, ben endüstri mühendisi değilim ama sağ olsunlar bizim üniversitedekilerle de çok da severim. Çok da öğreticilerdir. Onların böyle bir dörtlü piramidi var. Descriptive diyorlar. Tanımlayıcı. Diagnostik diyorlar, betimleyici. Sonra prediktif dedikleri tahminleyici katman. Burada bir işte yapay zekanın 101'ine girdik. Bir de preskriptif dedikleri karar destek mekanizması var. İş dünyasının ana odağı karar destek mekanizması. Oraya gelinceye kadar descript'ten yukarı tarafa doğru çıkılması lazım. Bunu fark eden şirketler bununla ilgili 1-1,5 senedir önemli aksiyonlar aldılar ve bunun karşılığını almaya başladılar. Peki dışarıdan bununla ilgili hizmet alma konusunda nasıllar? Bir de hani şimdi yapay zeka dedi ki her şey daha erişilebilir ve kolay bir hale de getirdi girişimciler için. Şimdi şirketler, özellikle büyük şirketler için konuşuyorum. Yine böyle büyük teknoloji firmalarından bu çözümleri alıyorlardı. Şu anda nasıl bakıyorlar duruma? Girişimcilerden alıyorlar mı? İkisine de cevabım evet ama tam istedikleri noktada değil. Şimdi bir bulut bilişim işte hyperscaler diyoruz yani. Onlardan tabii bir hizmet alıyorsunuz. Size bir altyapı, bir kullanabilir platform sunuyorlar. Şu masa gibi. Yani ben elinde şu bardağı tutuyorum. Aynı anda 4 bardak tutmak istesem tutamayacağım için birini koymam lazım. Biraz böyle bu hyperscaler'lara öyle bakmak lazım ama gün sonunda tabii burada da bir maliyet var. Yani bunun da burada durmasının bir maliyeti var. Girişimler bazen arkada bu işte küçük bunların altlıkları diyelim o tarz küçük çözümler yaratabiliyorlar. Bunların çok büyük çözümleri de var. Orada da hangi konuyu konuştuğunuz çok önemli. İşte pazarlama. Evet, değil mi? Üretken yapay zeka ile hemen otomatikman herkes dedi ki pazarlama bitti. Ama pazarlama da o kadar basit bir alan da değil yani baktığınız zaman. Arkada hangi detaylara girdiğiniz noktada. Küçük denemeler yaptılar. Dediler ki ben bunu yapıyorum ama bundan para kazanmıyorum dedikleri noktaya geldi. Diğer taraf finansa gittiğiniz zaman tabii finanstaki bu sefer regülasyonlara tabisiniz.
tekrar iş başa döndü gibi baktığımızda bence adım adım böyle hep kırmak lazım. Girişimlerin ben gördüğüm başarılı ve başarısız olanlarda gerçekten o işin içinden gelen, mesela şu anda çok isimlerini zikretmeye gerek yok, önemli girişimler var. Ben hepsinin biraz kariyerine baktığım zaman mesela 2007 yılından bankacılığa girmiş. Bankada zaten o problemi o çözmüş. Sonra 2015 yılında buradaki teknolojilerle birlikte bankanın o kısmının direktörü olmuş ya da buna ilgili bir girişim kurmuş. Şu anda o girişimi ölçeklemeye başlamış. Buradaki deneyimi göz ardı etmemek lazım. Sadece yapay zeka olduğu için o başarılı değil. O işin çok detaylarına girebilmiş. Gerisinde orada öyle bir deneyimi var sonuçta ki biraz önce söylediğiniz şey gibi yani bir data evet var, bir veri var ama onu nasıl anlamlandırdığımızın çok daha önemli olduğu bir dönem. Tabii şu anda en büyük soru işareti hepimiz adına. Bazen bu elimizdeki teknolojileri de kullanarak hani şirketlerin eski usul iş yapma şekillerinden bağımsız diyelim. Yeni bir şey yaratılamaz mı? Bence kesinlikle evet. Herkes de bunu merak ediyor. Vakti zamanda herkes böyle panoları yapıyorken birinin web sayfası yapıp sonra telefona yapıyor. Bu kadar büyümesi gibi düşünün. Böyle başlıklar mutlaka var. Hani bizim yorumlarımız geneli kapsamaz ama kurumsallar özelinde böyle bir sıkıntı var. Hani burada bazen Çin'e bakıyoruz. Çin diyor ki 10.000 kişilik bir çalışan holdingim var. Bütün teknoloji birimlerini ayrı şirketleştiriyor. Diyor ki size ayırdım. Spin-off yaptım diyor. Beşli parçaları bölüp diyor ki her biriniz bu işi yapacaksınız. Mesela aynı işten 5 parça yapıp 5'ini yarıştırıyor. Geri kalan 4'ünü mesela kapatıyor ve kovuyor gibi düşünün. Mesela bu bir metodoloji. Böyle yapıyorlar. Avrupa'yı ülkelerde bizim de artık Amerikan mıyız, Avrupalı mıyız bilmiyorum ama Çinli her olmadığımız yerde kesin. bence işimize geldi. Biraz doğu. Trans-Hazar koridor diyorlar ya, biz koridoruz. Yani koridor ya da nehir diyelim. Nehirin ana mantığı budur ya, böyle geçeni görürsünüz. Evet. Biz gözlemciyiz ama bazen de aradan çekip alırsınız gibi. Bunun bir avantajı var. O açıdan ben alanın, yani yapılacak konu özelinde neyse artık bu pazarlama da olabilir, yeni bir düşüncenin farklı bir disiplinlerle bir araya geldiği nokta ben girişimler açısından çok önemli bir başlık olduğunu düşünüyorum. Ama girişimin de kendini bazen kurumsal anlatması çok zor. O yüzden de bazen ana hedefleri en büyük şirketler değil de mesela kendilerine gösterebilecekleri platformlar olması iyi olur. O esnekliği de gösterebilmek de önemli. Evet. Birlikte geliştirmek önemli. Benim 3-4 girişimim oldu. Yani bir kurumsalın içine girmemiz bizim en erken 8 ay oldu ki genel müdürünü falan tanıdığımız halde. Hani oradan baz alsınlar. Yani bu kurumsalın içine girmek 8 ay bir girişim bazen ya da 6 ay ayakta tutmak da bir dert yani, stres. Anlatıyorsunuz yüzlerce binlerce kez. Yani bazen böyle küçük Kaizen felsefesi diyorlar ya buna, Japonların mantığı gibi. Hani küçük iş olsun benim olsun adım adım büyüyeyim gibi. İlk günden en büyüğü oynamaktansa ilk günden bu deneysel metotları kullanıp dikkat çekmek sanki biraz daha iyi gibi gözüküyor. Peki şimdi son bir sorum var size. Hatta söylediğiniz şeyden alacağım ben topu. Dediniz ki 4 girişimim var. Peki akademisyenlerden niye girişimci olmuyor? Onları siz sormak çok lazım. yani gerçekten normal hani alışılagelmiş bir profil değilsiniz. Akademisyenler girişimci çok görmüyoruz. Ki bence çok kıymetli bu arada. Evet beklediğimiz kadar değil. İTÜ bence bu konuda, İstanbul Teknik Üniversitesi bu konuda gene bence lider baktığımızda. Bazen akademisyenler, bende de aynı hastalık vardı. Benim bunu aşmam biraz zaman aldı. Biz böyle işi makale gibi düşünüyoruz, patent gibi düşünüyoruz. Çok detaylara giriyoruz ama iş dünyasında o kadar detaya ihtiyacı yok. Hani iş dünyası da bazen çok yüzeyde kalıyor. Her şeyi çok derin yapıyor algısını bırakması. Akademisyenin de her şeyi suyun dibine çekme algısını bırakması lazım. Yani hani şimdi İstanbul'dan örnek verelim. Hani İstanbul'da güzel balıklar var ya, hep dipten yüzmüyor onlar. Onlar yüzeyde de yüzüyorlar. Biraz daha böyle bir metre derinliğe de iniyor ama can istediği zaman derinine de gidebiliyor. Buna hani iş dünyasında agility diyorlar ya, çeviklik. Bu düzenin oluşması lazım. Bence akademisyenler biraz İş dünyasında yani benim avantajım hakikaten ilk zamanlar çok danışmanlık yaptım. Benim kafamda ben çok büyütüyordum. O kadar büyük olmadığını anladık ama biz de böyle çok obsesif, saplantılı bir akademisyen değilmişim. Yani ben karşımdakini dinliyordum. Yani bunu böyle yapamayız hocam, alakası yok dediği noktada hayır canım ben işin profesörüyüm, bunun ne alakası var deyip atışmamak lazım. Yani demek, onu anlamak lazım onu demek istediğiyle. Karşıdaki de bazen bu tarafın ne demek istediğini anlaması lazım. Ben belki şanslıydım. Hep güzel... bir köprü olmuşsunuz. Evet, güzel ekiplerle çalıştık. 2016'da biz dediğim gibi endüstri mühendisliği, büyük veri ve iş analitiği, yani veri mühendisliği ve iş analitiği. O zaman hiç konuşulmuyordu veri mühendisliği, oradan düşünün. Ben çok sektör uzmanlarının, çok onlardan aldık. Onlar da bizden çok aldı. Böyle ikimiz de, iki tarafta birbirinin orta yolunu bulduğu için onlar akademiye geldiler. Çünkü akademinin o derinlik konusu güzel. Hani bir işe böyle çatıdan bakmak. Bir yandan da bizim de o taraftaki, hani derler ya böyle masanın bütün vidalarını sıkarsan böyle taş gibi olur. Biraz gevşet ki yani tam otursun gibi. Bizim biraz o ayarları öğrenmemiz lazım. Ben o yüzden hep nasıl derler, iletişim ortamının, kolaborasyonun, farklı disiplinlerin bir araya gelmesi, bu hep söylenir. Ama ne kadar oluyor ayrı tartışılır.
benim çok iyi tanıdığım akademisyenler var. Gerçekten yaptıkları girişimlerde de çok başarılılar. Ama biz bazen örneği de hep Amerika'dan alıyoruz. Yani istiyoruz ki bir senede biz işte milyar dolarlık şirket olalım. Bir kere o kadar bütçe Aynı yok. şartlarda da değiliz. Yani. Değiliz. O yüzden Buradaki yani bizim o şartlara göre küçük bak. başarılarımızı da ödüllendirmek lazım. Yol açmak lazım yani. Çok doğru. Çok teşekkür ediyorum. Ben Ağzınıza teşekkür ederim. sağlık. Çok sağ olun. Gerçekten çok keyifli oldu. İlham oldunuz. Ya. Gelecek olan yeni girişimcilere, öğrencilere. Evet, bir Swarm Talks'un daha sonuna geldik. Yeni bölümlerimiz için bizi takipte kalın.